Tamam. Tamam. Tanı. Oğlum. Tanı ne yani? Ne diyeyim? Tamam ben bunu sorduğumda direkt. Merhaba ben Mert. Merhaba Mert ben. Tamam. 23 yaşındayım. Tamam. Cart curt. Değil mi? Bir şey soracağım sana. Tamam. Yani Tamam başlıyorum ben. Tamam başla. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Mert ben. Mert Güler. 27 yaşındayım. Daha doğrusu 2 hafta sonra olacağım. Yok 3. Figür topluyorum. Figürü 2014'ten beri topluyorum. Kaç sene olacak? 12 sene mi? Yok 12 sene, 11,5 sene oluyor. 10 sene olsun. Aynı zamanda sosyal medyadayım. Instagram'da, TikTok'ta hesaplarım var. Figür fotoğrafçılığı video üstüne uğraşıyorum. O anda Facebook'ta çok paylaşım olmuştu. Daha sonra Figure Action diye bir herif var. Bana dedi Instagram'a da at biraz. Oradan bir galeyana geldim. Onun heyecanıyla her yere paylaştım. Facebook'a da yine atıyorum. Facebook'u unutmadım yani. O ilk göz ağrımı unutamadım ama Instagram'dan devam ediyorum. En çok beni Instagram'da bulursunuz. Adın, Instagram'daki nickname'in. Wayne Collectors. Wayne alttan tire Collectors. İlk figürünü hatırlıyor musun? Nasıl başlamıştın? Hatırlıyorum. Yani ilk kendim koleksiyona başladığım figürü hatırlıyorum. Yani ailemin aldığı figürü tabii ki, ya figür dediğin şimdi hangi, oyuncak mı yoksa daha böyle pahalı markalar mı onu bilmiyorum. O kadar net hatırlamıyorum. Ama kendim 2014'te Amazon'dan yaklaşık 25-30 lira gibi bir rakama SH Figuarts'ın Super Saiyan Goku figürünü almıştım. 30 lira. Evet. 2014. Anahtar kelime 2014. Peki şu anda koleksiyonunda kaç adet figür var ve en çok hangi markaları tercih ediyorsun? 50 küsür figür var çünkü çok ufalttım. Yani bundan yaklaşık 1,5 sene öncesine kadar yüzlerce parça vardı. Daha ufak ölçek figürler. Onları yani sergilemeye yerim, biraz da tahammülüm kalmamıştı. Ya ufak ölçek sevmediğimden değil, sadece ben kendime pek yediremiyordum. Biraz daha büyük ölçek markalara geçtiğim için şu an sayısı tabii ki çok daha azaldı. Hot Toys ağırlıklı koleksiyonum ama ben şahsen Inart'ı tercih ediyorum. Inart bence çok daha... Ya benim istediklerimi veren bir marka. Hot Toys'un da tabii ki çok beğendiğim ürünleri var. Onlarda biraz daha seçici olmak gerekiyor. Ama genele baktığımızda daha az öz bir koleksiyon olsun deniliyorsa bence 1.6 ölçekte Inart'ın üstüne pek yok. Şu anda koleksiyonunda en değerli figür hangisi? Maddi veya manevi fark etmez. Hikayesi nedir? Maddi veya manevi. O zaman ikisini de mi söyleyeyim? Olur. Sen nasıl arzu edersen. Eh, maddi olarak şu aşağıdaki araba olabilir. Onu az önceki videoda bahsettiğim gibi 45 küsür liraya almıştım. Manevi, yani manevi düşünüyorum ama benim için öyle, ya bu günün sonunda bir hobi. Hani manevi değer taşıyacak bana bir, yani atıyorum bir arkadaşımdan vesaire bir hediye gelen bir şey pek olmadı. Çünkü bu biraz daha böyle lüks bir hobi olduğu için zaten ben bunu hediye olarak da rica edemeyeceğimden. Ama aldıklarımdan manevi olarak yani yakın olduğum karakterler var. İşte Yüzüklerin Efendisi serisi gibi. Ya onlara çok sıcağım. Manevi olarak belki onlar hani biraz daha paha biçilemez diyebileceğim figürlerdir. Ama onun dışında figürlere çok aşırı bir anlam yüklemiyorum diyebilirim. Çevren sana nasıl tepkiler veriyor? Ailen, arkadaşların, senin bu koleksiyonculuğuna nasıl bakıyor? Çevremin yani başka herhangi bir koleksiyondan pek bir farkı yok verdikleri tepki. Hatta bu işten sosyal medyada aynı zamanda bir miktar pasif gelir elde ettiğim için diğer hobilerime kıyasla daha sıcak bakıyorlar. Yani sallıyorum, bir Jordan ayakkabıyı işte 2 ayda bir almama tepki koyabiliyorken eve her gün figür gelmesine hiçbir şey demeyebiliyorlar. Tabii bunun da sosyal medya hesabımın ve figürlerin bana bir kısmının ücretsiz gönderilmesinde etkisi var. Peki çevren ne düşünüyor, arkadaşların? Ailen sıcak bakıyor olabilir ama arkadaşların... Çevrem yani genelde beğeniyorlar ama figür konusu, yani en fazla sosyal medya hesabımı, oradaki içeriğimi gösteriyorum. Evde gördüklerinde tabii ki çok etkilenen de var. Yani sinema filmini, referans alınan materyal, işte bu bir sinema filmi video olur. Bunu beğenen özellikle tabii ki heyecanlanıyor ama onun dışında yani beklediğin hani bir işte gülme, eğlenme, aşağılanma gibi bir şeyse öyle bir şey henüz yaşamadım. Yani hala oyuncaklar oynuyorsun tepkisi yok mu? Öyle bir tepki yok. Hayır, bilmiyorum. Belki de benim çevremden dolayıdır. Yani tabii ki öyle şeyler yaşayan da olabilir. Belki daha ufak ölçeklerde hani koleksiyonerinden ziyade, yani onlar koleksiyonörün demiyorum. Sadece yani
etiketi o ya sonuçta. Hani oyuncak diye geçen hasbehas oyuncaklara karşı belki öyle bir tepki başkalarından duyuyorsundur. Ancak 1.6 ölçek üzerinde genelde öyle yorumlar almıyorum. Bu hobiyi sürdürebilmek için zaman ve bütçeyi nasıl ayarlıyorsun? Tamamen bütçeyi tamamen sosyal medya hesabım üzerinden. Yani şu an sosyal medya üzerinde içerik üretmesem ve firmalar başta Inart olmak üzere. Bu tabii Inart hayranlığımdan, ya Inart hayranlığım bir kenara. Tabii ki adamların ürün göndermesi de tatlı bir şey ama yakın zamana kadar, yani bu yaza kadar aslında öyle bir anlaşmam yoktu. Yani firmaların birazcık yardımıyla kendim de sosyal medya içerik üretmemin, yani bunu severek yapmamın getirisi. Ya şunu açıkça söyleyebilirim. Eğer ben bunu bu kadar büyütmeseydim, sosyal medya üzerine gitmeseydim, şu an Türkiye koşullarında ya figür büyük ihtimal toplamıyordum. Bunu açık açık söyleyebilirim. Peki illa bir şey topluyor olur muydun? Bir koleksiyon yapıyor olur muydun? Evet ama figür bunların arasında listede sonlar oynardı. Çünkü Türkiye'de bu koşullarda yani diğer herhangi bir hobiye kıyasla çok zor. Yani bir video oyun koleksiyoneri olmak bile, Türkiye'de lüks sayılan video oyunculuğu bile aksiyon figürlerinin yanında yani kolay mod oluyor. Bu figürleri nasıl saklıyorsun ve sergiliyorsun? Videoda gösterdiğim gibi cam raflarda. Kutular çok dağınık. Kutuları pek saklayamıyorum. Kutular yani toz içinde. Onları gören eleştiriyor. Onları görenler hani artık pireleneceksin, bitleneceksin diyor haklı olarak. O figürlerin kendisi en azından, yani en azından büyük bir kısmı cam raflarda. Toz çok da geçirmeyecek şekilde diyeyim ve kedimin ulaşamayacağı yerlerde elimden geldiğince iyi saklıyorum. Peki sence figür koleksiyonculuğu son yıllarda nasıl değişti ve piyasada ne gibi değişiklikler var? Figür koleksiyonculuğu şöyle. Yani benim başladığım yılları geçtim. Bundan birkaç sene öncesine kıyasla bile, yani sağlıyorum bir pandemiye kıyasla bile aksiyon figürleri özelinde, yani aksiyon figüründen kastettiğim nedir? İşte eklemli figür, yani işte dirseğini, ne bileyim elini bükebildiğin figürlerden bahsediyorum. Heykellerden değil. Bunlarda teknoloji çok gelişti. Bunlarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte işte daha yüksek standartta markalar ortaya çıktı. Yani fiyat zaten globaldeki enflasyonla birlikte artması bir kenara, aynı zamanda figürün teknolojisi de artıyor. Orada da fiyatta artış var. Ama çıkan ürün de çok daha güzel ve sen Türkiye'desin. Ve Türkiye'de her geçen gün figüre ulaşmak bir öncekine kıyasla daha da zorlaşıyor. Ve daha güzel ürünler çıkıyor ve sen yani ekrana ekmek banıyorsun. Yani Türkiye'de böyle iki ucu boklu değnek diyebilirim. Yani figürler bu kadar güzelleşmişken, aksiyon figürde teknoloji bu kadar gelişmişken, yani şurada şu Snape karakterinin gözlerini ben mıknatısla oynatabiliyorken, yani başkalarına gösterdiğimde insanlar böyle bir an yani afallıyorken, korkuyorken, hani böyle bir teknoloji gelmişken aksiyon figürlerinde Türkiye şartlarında yani bunu devam ettirmek, yani sevdiğim bir serinin devamını getiremeyeceğini bilmek bence çok üzücü. O yüzden artıları da eksileri de var ama Türkiye'de olduğum için eksiler tabii ki ağır basıyor. Peki senin için bu işin bir dur noktası var mı? Koleksiyonu bir gün sonlandırmayı düşünüyor musun şu anda? Ya da ilerleyen zamanlarda? Bireysel koleksiyonumu sonlandırsam bile ileride kendimi bu sektörün içinde gördüğüm için hayır. Yani aksiyon figürleriyle, hatta oyuncaklarla hep haşır neşir olacağım. Ama ben bunu bir meslek haline getirdiğim için böyle düşünüyorum. Yani bir bireysel koleksiyoncu Türkiye'de bu işi, yani böyle demem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama profesyonel olarak yapmayacak birisinin şu an aksiyon figürüne bence dur demesi gayet okey. Yani şu an tam şu tarihte, videoyu paylaştığım tarihte bence gayet dur diyebilirler. Evet, birazcık şartlarımız çok zorlaşmaya başladı. Biraz. Her gün daha da zorlaşıyor ama bizim gibi biraz da eskiden başlayanlar en azından elindekilerle yetinebiliyor diyeyim. Hani yenisini alamasa da elindekileri bir yere kadar götürüyor. Zor. Sonu yok. Sonu yok. Sonu yok, bence de yok. Topladığın bir seri var. Karakterler hiçbir zaman tamamlanmıyor. Ya da atıyorum sen ne topluyorsun? Millet anime fanizmi özlerini
Örümcek Japon Adam. çizgi filmlerinden Japon ne Japonu ya, Örümcek Adam. Oradan gitmeyelim. Örümcek Adam'da mesela sevdiğim bir karakter var. Tobey Maguire var diyelim. Yanına Andrew Garfield, Tom Holland'ı aldın. Film çıkalı ne kadar oluyor? 2021'de mi 2022'de mi çıktı? Öyle bir şey olmasın. Sanki kışa yakın, Aralık'ta mı ne çıkmıştı? Hala o filmin kötü adamlarının figürleri geliyor. Ve sen hangi birine yetişeceksin? Yani ben bunlarla mutluyum diyorsun. Hala adam 3-4 sene önce çıkmış filmden figür çıkarıyor. Ve Ne yapacaksın? biz yine ekrana ekmek banıyoruz. Ekrana ekmek banacaksın ya da çoğu insanın yaptığı gibi hani ben bununla da mutlu olamıyorum çünkü bir şeyler eksik diyeceksin. Ve Türkiye'de insanlar şu an ne yapıyor? Elindeki ne var ne yok çıkarıyor. Bir figür alırken en çok nelere dikkat ediyorsun? Figürler Gerçi büyük ihtimal yani ölçek 1.6 ölçek ya o tabii dikkat ettiğim bir şey değil de 1.6 ölçek özelinde konuşayım madem. Yani benzerlik benim için çok önemli. En azından daha büyük ölçek figürlerde. Ufak ölçekte benzerliği ben hani iyiymiş, yakınmış çok hani göz ardı edebilirim. Ölçeğe göre bence istekler de değişebilir. 1.12 ölçekte mesela hareket kabiliyeti daha iyi olsun istiyorum. 1.6 ölçekte aksesuarı daha bol olsun istiyorum. İşte sunumu, kutu tasarımı vesaire. Hani fiyat bandı arttıkça çünkü yani 20-25 dolar bandındaki bir figürden beklentimle 500 dolarlık ürünle beklentim aynı değil. Yani 25 dolarlık ürün beni eğlendirsin. Hani kafama göre pozlayıp fotoğrafını çekebileyim. O bana fazlasıyla yetiyor. Ama 500 dolarlık bir figürde ise mesela çok müsait değilse pozlanmaya da işte Severus Snape örneğini verdim. Yani bu adam okulda bir hoca yani öğretmen. Yani bu adam bir Spider-Man gibi havada süzülmeyeceği için hareket kabiliyetindense aksesuar benim için daha önemli. Üstündeki kıyafeti, dikimi, suratın benzerliği. O yüzden ya benim düşüncemden ziyade bence alıcı karakterin, ya alıcı figürün ölçeği, karakterin temeli, bundan ne beklediğini birazcık kendisi bilmeli, araştırmalı. koleksiyonunda tamamlamak istediğin ama henüz alamadığın bir figür var mı? Tamamlamak istedim ama alamadığım bir figür. Tamamlamak sayılmaz ama Inart'ın birkaç tane figürünü kaçırdım, onları istiyorum. Inart'ın bundan birkaç sene önce çıkardığı bir tane Pennywise figürü var. Şu an zaten herkesin dilinde. Ya şu an zaten herhangi bir Pennywise figürü herkesin dilinde. Çünkü dizi çok iyiydi. Welcome to the çok güzel bir diziydi. Onun üstüne yani Pennywise figürlerinde bir piyasada sıçrama var. Onun Inart figürünü mesela istiyorum. Yani dizinin daha ilk bölümünü izlediğim gibi zaten aklıma kazındı. Inart'ın yine Joaquin Phoenix Joker figürleri var. Dörtlü paket. Onlara çok heyecanlanıyorum. Ama yani elbet bu hani bu liste uzar gider yani sabaha kadar sayabilirim. Hani istediğim bir figür elbet bir yerlerden çıkar. Ama figür koleksiyonerliği de böyle bir şey. Biraz ayran gönlüsün. Yani ben sabaha kadar sana işte şu figürü istiyorum diye sayarım. Hatta bu figürü ben yani işte canımdan çok istiyorum derim. Ertesi gün ama figür elime geliyor. Ha işte ya hevesimi aldım, tamam ben bunu elden çıkarıyorum. Çok yaşamıyorum ama yaşayanlar var. Yani oradan da bir örnek vermiş olayım. Koleksiyonunu tamamen satmayı düşündün mü? Eğer bir gün satmak zorunda kalsan hangi figürlerden asla vazgeçemezsin? 3 Düşündüm. adet sayabilirsin Çok mesela. düşündüm. Satmayı yani koleksiyonu dağıtsam az önce bahsi geçen Inart'ın Yüzüklerin Efendisi serisini dağıtmazdım. Onlara kıyamazdım. Onlar dışında özellikle satmam dediğim bir ürün var mı? Iron Man'leri dağıtmazdım büyük ihtimal. Çünkü ilk 7 zırhı topladım. Yani onları bölmek istemezdim. Onun dışında ya Iron Man'ler de bir kenara, aslında direkt Yüzüklerin Efendisi'ni bölmek istemezdim. Çünkü bence aksiyon figürü hani kalitesi bir kenara neyin aksiyon figürü bu? Yani Yüzüklerin Efendisi var. Hani yine beğendiğim karakterler, figürler var. Ama şurada bir tane yani kıçı boklu Mandalorian var. Yani Mandalorian ile Yüzüklerin Efendisi benim için aynı şeyde değil, aynı kulvarda değiller. O yüzden yani figür ne kadar güzel olursa olsun bir Mandalorian'e ya da işte sallıyorum herhangi bir şu karşıdaki Spider-Man, yeni Spider-Man'lerden birine yani gayet rahat kıyabilirim. Yani gözüm kapalı kıyabilirim ama Yüzüklerin Efendisi'nde işte orada bir git gel yaşarım. Ya anca sokağa falan düşmem lazım mesela o Gandalf'ı elden çıkarmam için. Ya böyle aç susuz kalacağım. O bir tane Squidward gif'i var ya şey kutunun içinde böyle para dileniyor. Onun gibi kalmam lazım. Yanımda da böyle Gandalf duracak kutusuyla. Hani şey yani birisi gelecek hani şey lütfen benden bu Gandalf'ı alın falan demem lazım yani. Öyle bir duruma düşmem lazım yani. O zaman son olarak yeni başlayanlara ne gibi tavsiyelerin olur? Figür toplamayın.
Yok, toplayacaklarsa eğer bence biraz Türkiye'deki koşulların bilincinde başlasınlar. Koleksiyonun adetten ziyade, yani onları mutlu eden, atıyorum 1 veya 2 figürle de olabileceğini anlasınlar. Açgözlü davranmasınlar. Yani bunları söyleyebilirim ama Türkiye'de yani bu şartlarda zaten pek açgözlü davranamıyorsun çünkü ürün gelmiyor. Ya ben olsam Türkiye şartlarında aksiyon figür toplayacak olsam, bu arada benim çok beğendiğim bir seri var. Türkiye'de de hatta dağıtımı var. Simba oyuncağın dağıttığı Jada serisi var. Jada'nın yakın zamanda sanırım Scooby-Doo figürleri de gelecek ama Street Fighter serisi var mesela. Muhteşem bir seri. Fiyat aralığı müthiş. 1000-1500 lira arasında oynuyor. Karakterler süper. Hareket kabiliyeti müthiş. Yani Street Fighter'a karşı özellikle bir garezleri yoksa, yani çocukken bir abisi büyüğü falan Street Fighter'da dövmemişse, öyle bir travması yoksa bence o seriyi toplasınlar. Çok güzel, yani çok beğeniyorum. Şu an Türkiye şartlarında ben sıfırdan bir koleksiyona başlayacak olsam net o Jada figürlerini alırım, Simba oyuncağını dağıttı. Yani Marvel Legends vesaireye de geçtim. Onlar da hani kendince güzel seriler ama yani Street Fighter toplasınlar diye. Tabii Street Fighter sevmeyenler değil mi? Travması onlar için ne kadar iyi bir tavsiye bilmiyorum ama onun dışında da sağdan soldan ellerinden geldikçe toplasınlar yani. Çok açgözlü olmayıp çok da kafaya kuruntu haline getirmesinler. Hobiyi, aksiyon figürcülüğünü, sonuçta adı üstünde hobi, yani hayatlarının önüne geçirmesinler. Benim verebileceğim en iyi tavsiye bu. O zaman teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Umarım bundan sonra koleksiyon hayatın ve sosyal medya hayatın gönlüne göre güzel bir yolda ilerler diye bir dilekte bulunayım. Senin de. Teşekkür Senin ederim. de aynı şekilde. O zaman kendine iyi bak. Sen de. Görüşürüz. Ne yapıyoruz, elimiz sıkışıyor. Şöyle şey de yapalım. Gel. Ha, şunu. Uğur. Kamerada çıkıyor mu? Bir tek sen çıktın. Benim elim çıksa yeter. Sonuçta aynı hareketi yapıyoruz.